Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir açma tarifi paylaştım. Yapımı inanılmaz derecede kolay. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla açıyorum. Aynı zamanda şekli şahane, pratik, lezzetli bir açma tarifidir. Misafirlerinize veya kahvaltı ev halkı için mutlaka yapın. Yiyen herkes çok beğenecek ve aynı zamanda vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Açma tarifi için öncelikle bir kaseye 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 bardak ılık su, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tane yumurta akı, 1 tatlı kaşığı tuz, ve son olarak da un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5-5,5 bardak un kullandım. Bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. 5 bardaktan sonra lütfen unu kontrollü ilave edelim. 5 veya 5,5 bardak yeterli olacaktır ortalama. Buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamuru yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğurduktan sonra üstünü kapatarak sadece 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Çeyrek su bardağı ayçiçek yağı ve 50 gram tereyağını erittim. Böyle bir tepsiye her ikisini de karıştırdım. Biraz sonra bezelere ayıracağım hamurları. Ayırmış olduğum bezeleri de bu tepsinin içerisinde 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamuru 30 dakika boyunca dinlendirdim ve şimdi gazını aldıktan sonra yaklaşık bir 10 saniye boyunca yoğurduktan sonra 12 eşit bezeye ayıracağım. Hamurun tamamını 12 eşit bezeye ayırdıktan sonra az önce hazırlamış olduğum yağlı karışımın içerisine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi parmaklarımla hafifçe bası uygulayarak birazcık büyütüyorum. Köçeli bir şekilde ardından da yağın içerisine atıyorum. Sadece bir 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da diğer işlemlere devam edeceğim.
Bezelerin tamamını tepsiye koyduktan sonra hemen görmüş olduğunuz gibi ellerimle çevirme işlemi yapıyorum. Böylelikle her tarafın yağlanmış olmasını sağlıyorum. 15 dakika dinlendireceğim ve ardından da hemen açmaya başlayacağım. Yağın içerisinde 15 dakika boyunca dinlendikten sonra hemen görmüş olduğunuz gibi ellerimle bu bezeyi açabildiğim yere kadar incecik açacağım. Bu işlemi yapmak son derece kolay. Bu arada bu işlemleri yaparken tepside bir miktar yağ olacak. Ondan 1-2 damla bu şekilde eğer bezenin üstüne koyarsanız açma işlemi daha da kolay olacaktır. Dediğim gibi bu işlemi yapmak hem çok kolay hem de inanılmaz derecede zevkli. O yüzden ilk defa mutfağa giren izleyicim bile bu işlemleri kolaylıkla yapacaktır. Ellerimle hızlı bir şekilde açmış olduğum bezeyi bir oklavaya sardım. Bu işlemleri çok kısa bir süre içerisinde yaptım ve şimdi hemen şekil vermeye başlıyorum. ...15 dakika daha tepsi mayası için bekledikten sonra yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada yumurta sarısının içerisinde bir miktar ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Böylelikle hem açmalar daha parlak olacak hem de yumurta sarısını sürmek daha kolay olacaktır. 185 veya 190 derecelik fırında ortalama 30 veya 35 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve artık açmaları fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Aynı zamanda yumuşacık oldu. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde içini de göstereceğim. Hem şekli çok güzel hem de gerçekten de son derecede lezzetli bir açma tarifidir. Görmüş olduğunuz gibi hem çok yumuşacık hem de inanılmaz derecede lezzetli bir açma tarifi oldu. Vermiş olduğum ölçüler sizlere asla yanıltmayacaktır ve bu tarifi kolaylıkla yapacaksınız.
Bu lezzetli tarifi paylaşmaktan gerçekten de çok mutluyum. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.